Hepinize selamlar sevgiler dostlar. Brut benzin hararet göstergesi üzerine çalışmalarım devam ediyor. Biliyorsunuz bir süredir aracımızın benzin hararet göstergesini onarmaya ve arızalı olan şu iki anakart üzerinde çalışmaya devam ediyordum. Bu anakartların değişmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Oldukça kötü durumdalar. Şu benim aracın üzerindeki göstergeden çıkan anakart. Gördüğünüz gibi entegrenin altı komple yanmış ve ardındaki yollar da hasarlı. Bu da Azim abinin bana gönderdiği göstergenin üzerinden çıkan. Bu da yarıya kadar yanmış. Oldukça kötü durumda. Bunlar bulunmadığı için, yenisi bulunmadığı için bu kartların yeniden basılması gerekiyor. Bu PCB board basım üzerine de bayağı bir çalışma yaptım, araştırma yaptım. İzmir'de birkaç tane bu işin uzmanı kişiyle görüştüm. Fakat muazzam paralar, muazzam masraflar çıkarılıyor. Özellikle proje aşaması, mühendislik aşamasına iyi para istiyorlar. Yaklaşık 500 TL gibi bir rakam isteniyor. Bu yüzden ben de ne yapayım edeyim derken araştırırken kendim yapmaya karar verdim. Ve teknik çizim aşamasında kendi imkanımla kendim yaptım. Şu şekilde birebir kopyalayarak Paint programında üzerinde 2 gün çalışarak devremizin, anakart PCB'mizin devre yollarını ve şemasını çıkarmayı başardım. Çok zahmetli bir iş oldu. Oldukça uğraştırdı ama gerçekten çıkan sonuca değdi. Şuna yaklaşık 500 TL ücret istediler. Şu şablonu hazırlamaya. Keza bir 300 lira kadar da kartın basım masrafını istediler. Bu yüzden ben de projeyi kendim yapıp kartı kendim basmaya karar verdim. Kartımızı basmak için şu bakır plaketleri kullanacağız. Bunların üzerine basacağız kartlarımızı. Bu aşamaları da size adım adım anlatacağım. Evet dostlar, ilk iş olarak kartlarımızı basacağımız şu plaketleri düzgün, pürüzsüz ve sumut bir yüzey elde etmek için zımpara yapacağız. En ince zımparamızla, ki benim elimde 1200 gritlik var. Onunla zımparalayacağız. Bundaki amaç şu devre yollarının net şekilde hiçbir fire vermeden tam olarak şablonumuza, yani şu plaketlerimize geçmesi. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet dostlar. Üstteki plaketimiz 1200 gritlik zımparayla üzerindeki talaş pürüzler alındı. Alttaki de zımpara yapılmamış olan farkı görüyorsunuz. Şimdi üzerindeki üst katmandaki plaketimize çalışarak şu görmüş olduğunuz şemayı bunun üzerine basacağız. Baskımızı yapacağız. Şimdi hep beraber bu çalışmayı yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz devre şemalarından bir tanesini kesip bu bakır plaketimizin üzerine yapıştıracağız ve ardından da ütüleme işlemimiz gelecek. Ütüleme ile ısıyla burada görmüş olduğunuz bu devreyi bakır plaketimizin üzerine geçireceğiz, işleyeceğiz. Şimdi bunu keseyim. İşlemin nasıl yapıldığını size göstereyim. Evet dostlar. Kesmiş olduğumuz devremiz bu. İhtiyacımız olan devremiz bu. Şimdi bunu bakır plaketimizin üzerine şu şekilde bantlayacağım ve ardından da buna ısı uygulayacağız. Ütüyle ısı uygulayıp buradaki mürekkepteki devreyi bakır plaketin üzerine geçireceğiz. Evet, şablonumuzu bakır plaketimize şu şekilde yerleştirdik. Ben kağıt bant kullandım. Daha ince ve daha sağlıklı yapıştığı için. Şimdi bunu ütümüz yardımıyla ısı kullanarak bakır plaketin üzerine bu şemayı geçireceğiz. Evet dostlarım, ütümüz ve bakır plaketimiz hazır. Ütünün yardımıyla ısıyı kullanarak, ütünün verdiği ısıyı kullanarak kağıdımızın üzerindeki mürekkebi bakır plakete geçireceğiz. Kağıdımız bu arada özel kağıt, kuşe kağıt. Sadece kuşe kağıtlar ve özel kağıtlar kullanılıyor. Aydınger'de kullanabilirsiniz. Ama ben direkt bakır plaketin üzerine bu ütüyü uygulamaktansa üzerine şöyle küçük bir bez kullanıp ısıyı daha seviyeli bir şekilde kontrol altında tutarak bakır plaketin üzerine uygulayacağım. Şimdi bu uygulamayı yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi plaketimizin üzerine ütüyü uyguluyorum. Bunu yaklaşık bir 5 dakika kadar yapacağım.
her yerine eşit miktarda kullanıp eşit miktarda baskı yaparak bir 5 dakika kadar bu ütülemeyi yapacağım ki mürekkep eşit miktarda dağılsın. Her tarafa eşit olarak yapışıp bakır plaketimizin üzerine nüfuz etsin. Güzel bir yöntem. Lazer yazıcıların da kullandığı yöntem budur dostlar. Isıyı, mürekkebi ısıyla eritip, ısıyla püskürtüp kağıda yapıştırmak. Bu yüzden zaten ilk çıktıkları zaman çok sıcaktır kağıtlar lazerden. Burada kağıdın ve mürekkebin özelliği dediğim gibi kağıdın kuşu olması ya da Aydın olabilir. Baskı kağıdı olacak kaliteli kağıt. Normal A4 kağıtlar olmuyor. Kaliteli sonuç alamazsınız. Ayrıca yazıcınızın orijinal ya da muadil tonerli olması. Diğer tonerler yeterli kalitede etki vermiyor. Şimdi ütüleme işlemimize devam edelim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet dostlarım. Ütüleme işlemimiz sona erdi. Plaketimiz şu anda çok sıcak. Parmak bile değmiyor. Şu an iyice bir soğusun. Bunu suyun altında üzerindeki kağıdı çıkaracağız. Daha sonra da kimyasal karışımımızın içine atıp devremizin ortaya çıkışını izleyeceğiz. Evet dostlarım. Plaketimiz şu an kağıdını üzerinden çıkarmamıza hazır durumda. Yeteri kadar soğudu. Önce bantlarını alalım. Daha sonra bunu suyun içinden çözüp kağıdı üzerinden ayıralım. Evet, şimdi suyun içinde biraz daha soğusun ve yumuşasın. Daha sonra da kağıdını üzerinden ayıralım. Baskı devremizin plaket üzerine geçmiş olması gerekiyor. Sonucu birazdan hep beraber göreceğiz. Evet dostlar, plaketimizin üstü suda soyuldu, kağıt tabakası ve gördüğünüz gibi devremiz plaketimize silüet şeklinde yansıdı. Şimdi bunu sudan çıkaracağız ve hazırlayacağımız kimyasal karışıma bunu koyup soyulmasını, bakırın kalkmasını, kenarlardan yolların oluşmasını sağlayıp diğer aşamaya geçeceğiz, plaket aşamasına. Evet. Evet dostlarım. Şimdi olayın kimyasal aşamasına geçiyoruz. Plaket devremizi kimyasal olarak oluşmasını sağlamak için iki tane farklı kimyasal kullanılıyor. Biri marketlerden kolaylıkla temin edebileceğiniz bildiğiniz tuz ruhu. Diğeri de yine kimyasal malzemeler satan yerlerden, baskı devre değişiyle elektronik malzeme yapan kişilerden temin edebileceğiniz, bu dükkanlardan temin edebileceğiniz Ferbol. Perhidrol ve tuz ruhu karışımının 1/3 oranında karışımıyla elde edeceğimiz kimyasal bu baskı devremizin çözülmesini ve yolların metal plaket şeklinde işlenmesini sağlıyor. Yani üstteki bakır eriyor, bakır yollar ortaya çıkıyor. Şimdi karışımımızı yapalım. 3 birim tuz ruhu, 1 birim Ferbol. Bunları karıştırıp kimyasalımızı hazırlayalım. Yalnız bu ortaya çıkan kimyasalı solumamanız gerekir. Tehlikeli bir malzeme. Açık alanda yapmak uygundur. Ben de odamın kapısını şimdi açacağım. Bu şekilde bu işlemimizi gerçekleştirelim. Evet dostlar. Kimyasalımızı hazırladık. Şimdi plaketimizi hazırladığımız bu kimyasalın içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen reaksiyon vermeye başlıyor. Küçük hareketlerle hafif hafif çalkalayarak üzerindeki bakırı yakıyoruz ve devreler sadece devre kısmında bakır kalıyor. Bakır erimeye başladı, görüyorsunuz. Kenarlardan hafif hafif veriyor. Ufak ufak bu işlemi yapıyoruz şimdi. Bu şekilde devam edip ta ki üzerindeki bütün bakır eriyip bütün devreler sadece ortada kalana kadar bu işlemi, çalkalama işlemini küçük küçük bu şekilde yapmaya devam ediyoruz.
devreleri görüyorsunuz. Bu yeşil sıvı zehirli bir gaz ortaya çıkardığından yakından solumamanız lazım. Ben de sadece kamerayı buna doğru tutuyorum. Çok fazla kimyasalları karıştırmayın. Hızlı çözülsün diye. Sonuç hem kötü olur, devre yollarına hasar verirsiniz. Hem de çıkan gaz gerçekten nefesinizi tıkayıp olumsuz etkilere sebep olabilir. En iyisi yavaş olsun, temiz olsun. Bu şekilde hafif hafif çalkalamaya devam ediyoruz. Ta ki bakır komple çözülene kadar. Bakırımız ufak ufak çözülüyor gördüğünüz gibi. Evet. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Evet. Bakır plaketimiz iyice soyuldu. Devre sadece ortada kalıyor. Çok az kaldı. Kimyasal reaksiyon tamamlanıyor şu anda. Görüldüğü gibi devremiz bütün güzelliğiyle ortaya çıktı. Az bir miktar daha kaldı. Bunları da halledelim. Komple soyulsun. Daha sonra bunu buradan alacağız. Evet dostlar. Plaket bakırımız komple soyuldu. Devremiz ortada. Şimdi bunu lavaboya döküp suyla çalkalayıp içinden alacağım. Gördüğünüz gibi bütün devre elemanları komple ortaya çıktı. Evet dostlar. Devremizin kimyasal reaksiyon işlemi tamamlandı. Şu anda temiz suyun içinde bekliyor. Gördüğünüz gibi devre elemanları muhteşem bir şekilde ortaya çıkmış. Şimdi yapacağımız bu üzerindeki boyalı tabakayı kaldırmak. Bunu da ciflen yapanlar var. Krem ciflen yapanlar var. Tinerle yapanlar var. Cifi ben de uygun görüyorum. Lavabonun altında bunu güzelce ciflen yıkayarak bu mürekkebini akıtalım. Bakırlarımızı ortaya çıkaralım. Şimdiki aşamamız temizlik. Evet dostlar. Şimdi son aşamalardan biri olan temizlik aşamasına geldik. Mürekkebin temizlik aşamasını yapıp altındaki bakır yolları ortaya çıkaracağız. Bunun için ben de selülozik tiner kullanmaya karar verdim. Çünkü cif yeteri kadar güçlü bir temizleme yapmıyor. Bundan yine bir miktar kabımızı döküp bunun içine de bu plaketimizi atıyoruz. Mürekkep ufak ufak çözülecektir. Elinizde hafif müdahalelerde bulunup mürekkebi çıkarabilirsiniz. Daha sonra komple bakır yollar ortaya çıkacak ve devremiz plaket üzerinde hazır olacak. Daha sonra bunu keseceğiz buradan. Kolay bir devre değil. İlk ay yapım için oldukça zor bir devre ama yapmak zorundayız. Projektörümüz için her şeye değer. Evet. Biraz beklesin. Şöyle bakın mürekkep ayrılıyor. Evet, mürekkep ayrılıyor. Altındaki yollar ortaya çıkıyor. Şöyle parmağımızla mürekkebi ayıralım dostlar. Ben bunu yıkayayım. Güzelce temizleyeyim. Bakın altındaki yollar çıkıyor. Komple temizleyeyim ben bunu. Birazdan tekrar görüşelim. Evet dostlar. Tinerle temizlik işlemimiz bitti ve devremiz gördüğünüz gibi tamamen ortaya çıktı. Şu şekilde detaylı bir çekimini alayım. Çok güzel olmuş. Kusur göremiyorum. Yollar açık, çok güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gerçekten muhteşem. Şimdi bunu çalışma masamıza götürüp bazı testler yapalım üzerinde. Daha sonra da testlerden geçerse buna yollarını açmak için matkabımıza başvuralım. Ve tabii bunu buradan plaketten keseceğiz. İlk deneme için muhteşem bir sonuç. Evet dostlar. Multimetremizde
Devremizin testlerini de yaptığımda görüyorum ki gerçekten iletim yolları açık ve devremiz harika şekilde çalışıyor. Tek elde bunu size göstermem güç oluyor ama yine de bir deneme videosu çekmeye çalışayım. Mesela şöyle yapalım. Bir ucumuzu kırmızı, bakın değdiriyorum. Diğer ucu da şöyle. Gördüğünüz gibi iletim yolları açık. Çok güzel. Evet. Gerçekten güzel oldu. İlk deneme için dediğim gibi muhteşem. Şimdi bunu keseceğim. Daha sonra deliklerini delmek üzere çalışmaya başlayacağım. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar. Devremizi kesmek için maket bıçağımızın yardımını aldık. Şöyle bir stüdyolar var elimde. Set şeklinde. Şunlardan yardım aldım ve dış kontürlerini belirledim. Şimdi biraz daha derine inip biraz daha derin olarak keseceğim. Daha sonra da bunu buradan çıkaracağız. Evet dostlar. Konturları belirledik. Şimdi Dremel'imiz yardımıyla bunu kesip plakayı buradan çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Dremelimizle board'umuzun dış hatlarını kestik. Şimdi ince zımpara işlemini yapalım. Güzel bir şekilde board'umuzun hatlarını iyice ortaya çıkaralım. Daha sonra şu baş parmağım kısmındaki ovalliği vereceğiz ve ortadaki deliği açacağız. Evet sevgili dostlar. Şekillendirmeye devam ediyoruz board'umuzu. Oval Dremel ucu yardımımızla da şu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak Dremel ucu yardımımızla da şuradaki yuvarlak çıkıntıyı açtık. Bunu da hallettik. Şimdi biraz daha dört taraftan zımparalayıp boyutunu inceltip küçültmeye devam edeceğiz. Daha sonra hazır hale gelecek. Tabi ondan sonra daha yine hazır olmayacak. Sırada deliklerini delme aşaması olacak. O da meşakkatli ve uzun süren bir iş olacak. Ama gördüğünüz gibi anakartımızı tekrardan üretmeyi başardık neredeyse. Evet dostlar. Plaketimiz birebir aynı şekilde anakartımıza dönüştürüldü. Orta bobin deliği ve şekilleri birebir aynısını oldu. Şimdi tek bir aşama kaldı. Delikleri, eleman delikleri açılacak. Daha sonra anakartımız kullanıma hazır. Evet arkadaşlar. Devremizi deliklerini delmek üzere mengenemize yerleştirdik. En sağlam delme jentümini mengenede yapacağız çünkü. Şimdi bunun için bugün dremelimize bir uç aldım. Özel şöyle bir başlık. 0.5 milimlik bu üzerindeki matkap ucu. Bundan deliklerimizi açmaya başlayacağım. Devremiz üzerindeki bütün delikleri açtık arkadaşlar. Şimdi sırada devre elemanlarını monte işlemi var. Artık devre plaketimiz tamamlandı. Görüldüğü gibi 0.5'lik yani yarım milimlik Dremel ucuyla bütün delikleri açtık. Şu anda plaketimiz, devre anakart plaketimiz tamamen hazır. Bütün yollar açık, veri yollarında problem yok, kısa devre yok. Her şey muhteşem oldu. Şimdi iş devre elemanlarının montajı. Devre kartımızın üretimi de bu şekilde tamamlanıyor dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.